Merhaba sevgili öğrenciler. Türkçe dersi 1. dönem 2. yazılıya hazırlık sorularıyla sizlerle beraberiz. Öğretmeniniz sizin sınavınızda, yazılınızda muhtemelen ilk önce küçük bir parça, bir metin, bir hikaye veya bir şiir verir. Ve bu parçanın içinden size 3-4 tane ya da 5 tane parçayı anlamaya, anladıklarınızı ifade etmeye yönelik sorular sorar. Parçadan neye dikkat edeceğinizi söyleyeyim. Sorulara cevap verirken cümlelerinizi tam ve anlaşılır şekilde yazmaya gayret edin. Çünkü öğrenciler genelde cümlelerini çok kısa yazıyorlar ve tam anlaşılır olmuyor veya cevabı tam olarak ifade etmiyorlar. Bir de parçalarda dikkat edeceğiniz şey özellikle parçanın konusu ile ana fikrini öğrenciler çok karıştırıyorlar. Size şöyle bir örnek vermek istiyorum. Parçanın konusu dediğimiz zaman parçada geçen olaylardan bahsedilmesi gerekir. Parçanın ana fikri, ana düşüncesi dediğimiz zaman ise parçanın bize vermek istediği veya yazarın bize anlatmak istediği mesaj nedir? Bize nasıl bir ders vermek istiyor veya bu parça bize ne öğretmek istiyor onu düşünmeliyiz. Şöyle bir örnek vereyim yine. Tavşan ile kaplumbağa masalını hemen hemen hepiniz bilirsiniz. Orada parçanın konusu tavşan ile kaplumbağa arasında geçen yarış. Bu konusudur. Peki ana fikri nedir? Aslında bu tavşan ile kaplumbağa masalında 2 tane ana fikir vardır. Birinci ana fikri ben şöyle düşünüyorum. Kendimizden başkalarına küçük görmemeliyiz. Hatırlarsanız tavşan kaplumbağayı çok küçümsüyordu. Fakat yarışın sonunda kaplumbağa onu geçiyordu. İkinci ana fikir de şu olabilir. Biliyorsunuz tavşan çok hızlı koşup ondan sonra bir ağacın altında dinleniyordu. Fakat kaplumbağa hiç durmadan azar azar da olsa çalışarak yarışı kazanıyordu. Yani buradan şu sonucu çıkarabiliriz. Demek ki az da olsa düzenli çalışanlar her zaman başarıya ulaşırlar. Bu da bir ana fikir sayılabilir. Yani bir daha tekrarlayayım. Parçanın konusu tavşan ile kaplumbağa arasında geçen yarışma. Parçanın ana fikri ise az önce söylediklerim oluyor. Neyse parça sorularından sonra öğretmeniniz diğer Türkçe ile ilgili diğer konulara geçer. Ben de bunlara yönelik sorular hazırladım. Birinci sorumuz gerçek ve mecaz anlamlı sözcüklerle ilgili. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcükler gerçek anlamında kullanıldıysa G harfi, mecaz anlamda kullanıldıysa M harfi yazınız. Hemen başlıyorum. Birinci cümlemiz pencerenin bir kanadı açılmadı. Buradaki kanat sözcüğü çizilmiş. Kanat dediğimizde ilk aklımıza gelen kuşların kanadı oluyor. Yani bir hayvanın kanadı aklımıza geliyor. Fakat burada pencerenin bir kanadı diyor. Yani bir parçasından bahsediyor. Yani bu mecaz anlamında kullanılmış. Ninemin takma dişleri var. Buradaki diş bizim bildiğimiz ilk aklımıza gelen dişle aynı. O zaman bu gerçek anlam. Otobüsü kaçırırsak yandık. Yanma sözcüğü aklımıza geldiğinde ateş yanması ilk önce aklımıza gelir. Fakat burada otobüsü kaçırırsak yandık. Yani çok üzülürüz demek manasında olduğu için mecaz anlamında kullanılmış. Kutular çok ağır olduğundan taşıyamadı. Ağır sözcüğünü ilk duyduğumuzda bir cismin ağırlığı aklımıza geliyor ve burada da aynı anlamda kullanılmış. Yani gerçek anlamda kullanılmış. G harfi yapıyorum. Çevresine karşı çok soğuk davranırdı. Soğuk sözcüğünü duyduğumuzda ise havanın soğukluğu ilk aklımıza gelir. Gerçek anlam budur. Fakat burada davranışın soğuk olmasından bahsediyor. Farklı bir anlamda kullanılmış. O zaman mecaz anlamında kullanılmış diyoruz. İkinci sorumuz öğretmeniniz size eş anlamlı sözcüklerle ilgili soru sorabilir. Ben de böyle bir etkinlik hazırladım. Hemen yapıyorum. Mutlu eş anlamlısı arıyorum Mesut. Mutlu ile Mesut'u birleştiriyorum. Kabiliyet, yetenek en altta. Özlem, hasret birleştiriyorum. Fikir, düşünce hemen arıyorum. Evet burada yasa, kanun. Öğüt, nasihat onu birleştiriyorum. Amaç, hedef. Armağan, hediye. Bu şekilde eş anlamlı sözcükleri birleştirdim. Muhtemelen öğretmeniniz de size eş anlamlı bir soru sorabilir.
Zıt anlamlı sorulardan da sorabilir. Onlarla ilgili de bir etkinlik hazırladım. Tüketim, üretim, yani zıt anlamlı demek birbirinin ters anlamında demek. Cömert, bakıyorum cimri. Kötülük, iyilik. Kaba, nazik. Yarar, zarar. Evet. Bu soru ve önceki soru biraz kolaydı. Şimdi geldik diğer sorumuza. Aşağıda verilen eş sesli sözcüklerle farklı anlamlarda iki cümle kurunuz. Eş sesli sözcükler aynı yazılan fakat farklı anlamlarda kullanabildiğimiz sözcüklerdi. Hemen çok konuşmadan yazıyorum. Yol, mesela şöyle bir cümle yapabilirim. Bahçedeki otları yoldum. Yani kopardım manasında yazıyorum. İkinci yol sözcüğünü şöyle yazıyorum. Araba yolda hızla ilerliyordu. Evet. İkinci kullandığımız birinci cümleden farklı bir anlamda oldu. İkisini de farklı anlamda kullanmış olduk. Dal sözcüğünü kullanıyorum. Çiftçi ağacın dalını kesti. Evet, burada ağacın dalından bahsettik. İkincisi, Mert denize daldı. Yani yüzmek maksadıyla denizin içine girdi. Burada da farklı anlamda. Yani öğretmeniniz size eş sesli sözcükler verdiğinde iki cümlenin birbirinden farklı anlamda kullanıldığına dikkat edin. Bazen öğrenciler şöyle yazıyor. Çiftçi ağacın dalını kesti. İşte Mert daldan düştü. İkisi de aynı anlamda oluyor ve öğretmeniniz size buradan puan veremiyor. Şimdi geçiyoruz 5. soruya. Deyimler var. Deyimlerle anlamlarını eşleştireceğiz. İlk önce anlamlarını okuyalım. 1. İşe yarayan önemli. Bakıyorum ağırbaşlı olamaz. Dişe dokunur. Evet, olabilir. Başı sıkışmak uymadı. Aklı durmak uymadı. En çok hangisi uydu? Dişe dokunur. Evet, 1 numara işe yarayan önemli bir şey olduğunda dişe dokunur deriz. 2 numara davranışları ölçülü ciddi kişi. Genelde bu ağırbaşlı deyimini bu açıklama için kullanırız. 2 numara buraya uydu. 3 numara şaşırmak, düşünemez olmak. Yani aklı durmak. 3 numara ve 4 numara bir güçlük, zorluk karşısında kalmak. Yani başı sıkışmak. Deyimler etkinliğimizde bitirdik. 6. sorumuz. Aşağıdaki cümlelerde ses düşmesi olan sözcükleri bulup altını çizelim. Şimdi ses düşmesi neydi? Onu sizlere hatırlatayım. Mesela şuradan isterseniz cümleler üzerinden bakalım. Derste Ömer'in burnu kanadı. Bakın şuradaki burnu sözcüğü. Bunun aslı nasıl yazılır? Burun diye yazılır. Burun sözcüğünün yanına U eki gelmiş. Yani burnu olmuş. Ve şu R'den sonraki arada U harfi kaybolmuş. Düşme olmuş. Ses düşmesi olmuş. O zaman bizim aradığımız sözcük burada. Burnu sözcüğü. Diğer sözcüklerde herhangi bir ses kaybı yok. Ses düşmesi yok. İkinci cümlemiz adam yanındakinin omzuna dokundu. Bakın burada da omuz sözcüğü. Yine M harfinden sonraki U düşmüş. Gelen ekler olduğu için, sesli harfle başlayan ekler olduğu için düşmüş ve omzuna diye okunuyor ve öyle yazılıyor. Bunu da şöyle çizelim güzelce. Parkın şekli dikdörtgene benziyor. Burada da şekil sözcüğünde bir düşme var. Şekil sözcüğü böyle yazılır. K'den sonraki i, evet, düşmüş. Bir de şuna dikkat edin. Düşen sözcük genelde arkaya geçiyor, değil mi? Onu da fark etmiş olabilirsiniz. Diğer sözcüklerde herhangi bir ses düşmesi yok. Son örneğimiz aklını kullanan. Akıl. Şöyle yazalım. Akıl sözcüğünde yine ek, sesli harfle başlayan ek gelmiş ve K'nin yanındaki I ses düşmesi olayı olmuş ve aklını diye yazılıyor bu şekilde. Hemen diğer sorumuza geçelim. Aşağıdaki tabloda sözcükleri yapılarına göre inceleyip uygun kutuyu işaretleyelim. Şimdi böyle sorularda sözcüğün en sade halini, yani kök halini bulmamız gerekir. Böylece işimiz çok kolaylaşır. İlk sözcüğümüz derslik. Derslik sözcüğünün en sade hali ders. Evet, ders nedir?
okulda yaptığımız bir etkinliktir, değil mi? Öğretmenimizin bize anlattığı, bizim çalışmalar yaptığımız bir etkinliktir. Bu uygulamanın adıdır. Peki yanına lik eki gelmiş. Ders değişime uğramış ve ders yapılan sınıf haline dönmüş. Yani burada sözcüğün anlamı değişmiş. O zaman bu sözcüğümüz türemiş sözcük olmuş. Ekranımızı biraz daha büyütürsek daha iyi olacak sanıyorum. Evet. Sonbahar sözcüğü, fark etmişsinizdir. Son ve bahar sözcükleri birleşmiş ve bileşik sözcük olmuş. Bazen bu birleşik sözcük diyorlar veya bileşik sözcük diyorlar. İkisi de aynı anlamda. Çok da o yazıma takılmıyoruz. Dişçi. Sözcüğümüzün kökü diş. Diş ağzımızda bulunan beyaz renkli bir vücudumuzun parçası. Çi eki yani C eki eklenmiş. Ne olmuş? Diş işleriyle uğraşan doktor olmuş. Yani dişçi olmuş. O zaman değişmiş sözcüğün anlamı ve türemiş sözcük olmuş. Çiçeklerin en sade hali çiçek. Ler eki çoğul olmuş. Çiçekler değişmemiş. Çiçekler dediğimizde yine aynı anlamda. O zaman biz buna basit sözcük işaretliyoruz. Şöyle tablomuzda görebiliyorsanız. Eskişehir tahmin ettiniz. Bileşik sözcük. 2 tane sözcük bir araya gelmiş ve yeni bir sözcük oluşturmuş. Gözlükçünün en sade hali göz. Yani bir organımız, duyu organımız. Lük eki gelince evet gözümüze taktığımız bir görme aleti olmuş, değişmiş. İkinci bir yapım eki daha gelmiş. Gözlük satan bir kişi olmuş, gözlükçü olmuş. Yani buraya 2 defa ek gelmiş, türemiş sözcük olmuş. Yapım ekleri gelmiş ve böylece burayı işaretledik. Annem. Bunun kök hali annedir. Yanına sadece M eki gelmiş. Buna biz iyilik eki diyoruz. Annem. Fakat annede herhangi bir değişim söz konusu değil. O zaman biz bunu basit sözcük olarak işaretliyoruz. Tuzsuz. Tuz yemeklere attığımız bir madde. Suz eki ise ne oldu? Değiştirdi onu. Türemiş sözcük oldu. Simit. Simit satan kişi oldu. O da türemiş oldu. Deniz anası ise bileşik sözcük. Evet şöyle tablomuza bir daha bakıp son sorumuza geçelim. Burada da karışık olarak verilen sözcükleri anlamlı ve kurallı cümle yapacağız. İlk önce şöyle bir inceliyoruz sözcüklerimizi. En uygun olanı yapmaya çalışıyoruz. Bu sözcüklerle şu yapılabilir. Kargalar çirkin sesleriyle kanaryaları korkuttular. Evet, düzelttim ve yazdım. Yunus Emre bir halk ozanıdır. Yunus Emre bir halk ozanıdır. Evet, bunu da yaptık. Burası biraz uzun. Bunu en güzel şekilde nasıl yapabilirim? Şöyle yapabilirim. Sahibi atın çevresinde dört dönmeye, bakın bir deyim var burada. Dört dönmeye, deyimi de ayırmışız. Dört dönmeye başlamış. Evet. Sahibi atın çevresinde dört dönmeye başlamış şeklinde düzelttim. Son grubumuz, tam hepsi gözükmediği için biraz küçültelim. Evet. Bunu şu şekilde düzeltebiliriz. Köpek birden karşıma çıkınca çok korktum. Evet, Türkçe dersinde daha birçok soru hazırlanabilir farklı konularla ilgili. Benim şu anda hazırladıklarım bu konuları içeriyor. İnşallah ikinci yazılıda başarılı olmanızı temenni ediyorum. En yüksek puanları hepiniz alırsınız. Derslerinizde başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.